Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düdüklü tencerede dana kaburga yapıyoruz. İlk önce dana kaburgalarımı büyük bir tabağa alıyorum. Kasap reyonlarında dana kaburga dediğiniz zaman zaten size bunu vereceklerdir. Gördüğünüz gibi dana kaburganın uç kısmı bu. Dışarısında birazcık yağ tabakası var. Şu görmüş olduğunuz kısım kemik olan kısım. Diğer etrafında da ise et kısımları mevcut. Dana kaburga olmasa diğer etlerden de olur mu diye soracak olursanız küçük kemikli etlerden de bu işlemi yapabilirsiniz. Etlerimin bu taraflarını tuzladım, karabiberledim. Şimdi ise unluyorum. Etlerin diğer taraflarını çevirip yine aynı işlemi tekrar ediyorum. İlk önce tuzluyorum, daha sonra karabiber, daha sonra un. Düdüklü tenceremi büyük ocağa alıyorum. Daha sonra altını iyice açıyorum ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum. Sıvı yağ yeterince kızmış mı diye kontrol ettikten sonra etleri teker teker düdüklü tencereye ekliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey yağın birazcık kızgın olması gerekiyor. İlk önce bir tarafını mühürleyeceğiz ya da pişireceğiz. Az pişirme yapacağız. Daha sonra diğer tarafını yaptıktan sonra etleri tencereden alacağım. Etlerin iki tarafı da kızardı. Şimdi tenceredeki etleri bir tabağa alıyorum. Daha sonra sebzelerini ekleme vakti gelecek. Bir tane patatesi, iki tane havucu ve bir büyük soğanı 3'e 4'e bölerek gelişigüzel atıyorum. Sebzelerimi bir taraftan karıştırıyorum ve çok azıcık da tuz ekliyorum. Tuz ekleme işleminden sonra da yine sebzelerimi kızgın yağda kavurmaya devam edeceğim. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecek. Sebzelerin renkleri birazcık döndükten sonra kenarda bulunan etleri sebzelerin üzerlerine ekliyorum. Görmüş olduğunuz bu düdüklü tencereyi ben yeni aldım. Yeni tip sayılabilecek bir düdüklü tencere. O yüzden sadece 1 su bardağı kadar sıcak su ile pişme işlemine devam edeceğim. Siz eski tip bir düdüklü tencere kullanıyorsanız bu su miktarını 2 su bardağına çıkarabilirsiniz. Düdüklünün ağzını iyice kapattıktan sonra harlı ateşte, en yüksek ateşte düdüklümün pişme seviyesine gelmesini bekliyorum. Bu işlem bittikten sonra düdüklümün altını kısacağım. Kısacası ilk önce ağzını kapatıyorum, daha sonra harlı ateşte bırakıyorum, 2-3 dakika sonra altını kısıyorum. Yeni tip bir düdüklü kullanıyorsanız 40 dakika, 45 dakika yeterli olacaktır. Eski tiplerde ise 60-65 dakika yeterli olacaktır. Bu sürenin sonunda sonuç şu şekilde. Etler kemiklerden iyice sıyrılmış, etlerin yumuşaklık seviyesi, pişmişlik seviyesi de gayet iyi. Eşime ve oğluma bu yemeği tattırdım. Gayet yumuşak buldular. Siz daha da yumuşak olmasını istiyorsanız toplam pişirme süresini bir 5 dakika, 10 dakika daha uzatabilirsiniz. Ama bence bu pişirme süresi gayet yeterli. Şu anda tencereden etleri teker teker alıyorum. Etler tabakta, geriye ise sebzeler kaldı. Sebzeler formunu kaybetmemiş. İstersen bu sebzeleri tek tek kullanabilirim tabak için. İstersem de bu sebzeleri bir rondodan geçirerek kıvamlı bir sos elde edip kaburganın üzerine dökebilirim. Ben bu şekilde sebzeleri tane tane kullanmayı tercih ettim. Tabağıma bir tane patatesi, 2 tane havucu yerleştirdikten sonra 2 tane de kaburgadan ekliyorum. En sonunda da 2-2,5 kepçe kadar etin suyundan, tencerenin dibindeki suyundan ekleyerek sunumumu tamamlıyorum. Etler kemiğinden kolayca ayrılabilen, lime lime olmuş, yumuşak bir tarif oldu. Ben tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet bal şeker olsun.